Selam, Lise Sohbetlere hoş geldiniz. Umarım beni özlemişsinizdir. Ben sizi birazcık özledim. Bugünün benim için bir özelliği var. Bugün ilk defa 8.000'den fazla abone için bir video yapacağım. İlk 8.000 abonem oldu. Biraz mutluyum. Hı. Ama hem kanalımı büyütmek istiyorum hem de sizlerle daha fazla kontak halinde kalmak istiyorum. Onun için kanalımın biyografisinde paylaştığım Instagram hesabından da beni takip ederseniz sevinirim. Bugün size bir parça sansasyonel bir konu anlatacağım ama yani, hani, sansasyonel bir şeyler anlatacaksak da biraz kendimizi övelim dedim. Hani, diyebilirsiniz, videoda anlattıkların gerçek olmayabilir, yani, kesin kanıta dayanmıyor vesaire falan ama, yani, hani, biraz da kendimizi abartalım diye düşündüm. Bu arada gerçekten ilginç, bence beğeneceksin. Geçenlerde internette gezinirken bir tane video karşıma çıktı. 2016 yılında Beşiktaş'ta yapılan arkeolojik bir kazıda Türk mezarları ortaya çıktığıyla alakalı bir videoydu. Mezarlar 3500 senelik, yani Türklerin Anadolu'ya geldiği iddia edilen tarihlerden 2500 yıl kadar eski. Hani, buralarda hiç göçebe insan yoktu, buralara tuttuk biz buralara şehirler, ülkeler kurduk ideolojisini çürütecek türde. Hani geç Tunç devrinde, Bronz devrinde falan oralarda Asya'ya ait göçebe halkların yaşadığına ilişkin bilgiler var dedirtecek türden bir şey. Yani yazılmış tarihi tersine çevirecek bir şey. Bu arada bu arkeolojik çalışmalar Beşiktaş'taki metro yapım çalışmaları sırasında 2016'da yapılmış. Yani bu mezarlar Beşiktaş'ta ortaya çıkan 78 tane kurgan mezarı 2016 yılında ortaya çıkmış. Şu an 2026 senesindeyiz ve 10 sene geçmiş. Ben böyle bayağı araştırdım. 2016-2017 yıllarında bu konuya değinen arkeologlar, işte, o dönem İstanbul Arkeoloji Müzesi müdürü olan profesör vesaire konuşmaları var 2016-2017. 2018 yılında yazılmış makaleler falan var ama sonra hiçbir şey yok. Yani yeni bir gelişme, işte, biz kemikler üzerine çalıştık, böyle bir şey bulduk. Didos sembolü üzerine çalıştık, böyle bir şey bulduk gibi bir şey bulamadım. Biraz kaynaklar eski ama araştırdım. Şimdi araştırdıklarımın hepsini söyleyeceğim. Sonrasında da karar sizin. Şimdi İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 2016 yılında bir arkeolojik çalışma yapılıyor ve burada 78 tane kurgan mezarı, 2 tane de heykelcik bulunuyor. Bu heykelcikler eli belinde bir Türk tamrası olan Umay Ana'ya benzerlik gösteriyor ve, işte, zaten insanların bu konuyla ilgilenmesinin sebebi de bu. İşte, orada Umay Ana var ve Türklerin yaptığı mezar tarzında kurgan mezarları var. Yani Türkler İstanbul'a milattan önce 3500 yılında zaten gelmişlerdi. Şimdi bu sansasyon değil aslında, olabilir. Olabiliritesi olan bir şey. Şimdi ben makalelere baktığım zaman şöyle bir söylem de var. İşte bu Yamnaya kültürüyle alakalı mezarlar ve, işte, orada bulunan heykelcikler de Balkan coğrafyasıyla ilişkilendirilebilecek heykelcikler şeklinde görüşler de var. Olabilir, bu da olabilir ama Yamnaya kültürü sadece Avrupa düşündüren, Avrupalıların atası olarak düşündürülen göçebe topluluklar olarak isimlendiriliyor. Hâlbuki bu böyle değil. Yamnaya kültürü dediğimiz şey, Batı Karadeniz'den Orta Asya'ya kadar uzanan o çok büyük coğrafyanın üzerindeki atlı göçebe toplulukları ifade ediyor. Ve şimdi siz Orta Asya deyince aklınıza gelen ilk atlı göçebe topluluk kim? Benim aklıma Türkler geliyor. Yani özetle bu çalışmayı, bu arkeolojik bulguları Yannaya diye etiketlediğimiz zaman, oradaki onların Türk olma ihtimalini bertaraf etmiş olmuyoruz. Aksine olabiliritesini desteklemiş oluyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Yani ilk göçebe Türk toplulukları milattan önce 3500 yılında İstanbul'a ulaşmış ve hatta burada yerleşim kurmuş olabilirler. Böyle bir ihtimal var. Sonra dedim ki kurgan mezarı. Kurgan mezarı ne ki bu diyen olabilir. Şöyle bir şey, Orta Asya'da yaşayan göçebe toplulukların, yani sadece Türklerin değil,
farklı toplulukların da kullandığı ama Türklerin çok yoğun kullandığı bir çeşit mezar türü. Yani, hani, bir yerde bir kurgan varsa burada Türk'ü düşünmek de mantıksız değil. Ve İstanbul'da tek bulunan kurgan mezarı da bu değil. Aslında burada 78 tane var. Bunlar da tek değil ama bir tane de 2016 yılında Silivri'deki Çanta mevkiinde kurgan mezarı bulunuyor ve bu kurgan mezarı Anadolu'daki en eski kurgan mezarı. Bronz çağına ait olduğu düşünülüyor. Ve bu mezarda kanıtlıyor ki Orta Asya orijinli göçebe topluluklar milattan önce 3000 senesinde yani günümüzden 5000 sene öncesinde zaten İstanbul'a ulaşmışlardı. Şimdi bu kurgan mezarları meselesiyle alakalı bulduğum bir makaleden biraz parçalar aldım. Size onları okuyacağım. Çünkü biraz uzun ve bu kısmı ya aslında anlatırım ama okuyayım diye düşünüyorum. Okursam daha iyi olur. Makaleyi nereden aldım onu da söyleyeyim size. İstanbul Üniversitesi Tarih Profesörü Profesör Doktor Şevket Dönmez'in 2017 yılında Beşiktaş kazılarına ilişkin yazdığı makaleden aldım. Şimdi okuyalım. Kazılar henüz tamamlanmamış olsa da açığa çıkmaya başlayan mezar yapıları İstanbul Demir Çağı arkeolojisiyle izleyen Yunan kolonizasyonu dönemi için bilinen ve doğru olduğu sanılan pek çok bilginin şehir efsanesine dönüşmesini sağlayacak gibi görünmektedir. Arkeolojik bulgularla sağlam biçimde desteklenmese de Megara'dan gelen Yunanların milattan önce 685'te Kalkedon'u yani Kadıköy'ü, milattan önce 658'de de Bizantiyon'u yani Sarayburnu Sultanahmet çevresini kurmuş oldukları düşünülmektedir. Henüz mutlak tarihlendirme yapılmamış olsa da çanak çömlek örnekleri Beşiktaş kurganlarının milattan önce 1200 ile 700 yılları arasında yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu durumda bugünkü Beşiktaş meydanında bulunan insanların Megaralılar geldiklerinde de bölgede olduklarını varsaymak oldukça mantıklıdır ki değil mi? Yani demek ki oralarda 3-5 tane balıkçı yokmuş. Demek ki orada yerleşik insanlar varmış ve Yunanlılar da gelmişler orayı birilerinin elinden almışlar Yunanlı kardeşlerimiz de değil mi? Hani bunu neden özellikle söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz ki Türkler genellikle Anadolu insanı olmayıp Anadolu'yu almak üzerine sürekli zorbalanıyorlar. Tamam, şimdi devam edelim. Kurganlarla ilgili sorulması gerekli en doğru soru ise yakılarak gömülmüş insanların kim oldukları ya da hangi kültüre mensup bulunduklarıdır. Milattan önce 3. bin yıldan milattan önce 1. bin yıla yaklaşık 3000 yıllık süreçte görülen kurganlar erken Tunç çağından Demir çağına değin Türkiye coğrafyasına gelmiş Asyalıların varlıklarının tartışmasız bir biçimde ortaya koymaktadır. Karadeniz'in kuzeyindeki steplerde ve Hazar Denizi havzasındaki geniş düzlüklerde ortaya çıktığı düşünülen kurganların en eski örneklerini ise MÖ 4. bin yıla ait olduğu bilinmektedir. Avrasya ve Orta Asya en erken dönemlerden itibaren göçebe ve savaşçı halklar için bir yaşam alanı olmuştur. Bugünkü Slav, Pers, Türk ve Moğol halklarının Orta Asya ve Avrasya coğrafyasından kök aldıkları bilinmektedir. Erken kurgan kültürünün söz konusu halk gruplarından hangisine ait olduğu bugünkü bilgiler ışığında çözüme kavuşturulabilecek bir konu değildir. Çıkış noktasını bir halk grubuna bağlayamadığımız kurganlarla ilgili tarihsel kaynaklar bu dikkat çekici ölü gömme geleneğini yaşatan halklar içerisinde Türkleri daima öne çıkarmaktadır. Şimdi ben bu uzun metni neden okudum? Çünkü sizin de anlayacağınız üzere milattan önce 3000 senesinde yani bundan 5000 sene öncesinde İstanbul'da ölülerini gömecek kadar fazla yaşamış Asya'ya, Orta Asya'ya ait göçebe toplulukların izleri var ve bunlar neden Türkler olmasın diye düşünüyorum. Olabilirler. Bütün kaynaklarda bunu doğrular nitelikte demeyeceğim ama aksine bir delil ya da ispat da yok. Üstelik kazı alanında bulunan 2 tane küçük heykelciğin Umayala'ya benzerliğini de unutmayalım.
Bu konu hakkında dediğim gibi güncel bilgiye pek rastlayamadım. Bayağı aradım. Eğer sizin bulduğunuz varsa bana yorumlardan iletebilirsiniz. Zaten yazılmış tarihte, hani, bize öğretilen, kimin yazdığı belli olmayan ama bildiğim kadarıyla Bizans kaynaklarından orijinli Türkler 1071 yılında Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'ya girdi şeklindeki o bilginin doğruluğu her zaman sorgulanabilir, değil mi? Mesela şöyle düşünün, henüz daha milliyetçilik etkisi dünyada görülmemişken, henüz pasaport kontrol polisleri, vizeler vs.ler, sınır güvenlikleri yokken, herkes yürüyerek istediği yerde yaşayabilecekken neden hiçbir Türk bir tane bile köyü Anadolu'ya kuramamış ki bu adamlar göçebe? 1071 yılında bir anda Türkiye'ye girmeye karar vermişler. Yani Anadolu'ya girmeye karar vermişler. İkinci soru, bu Hunların hareketiyle başlayan Türklerin göç hareketi bir sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 10 sene değil 500 sene sürüyor. Ve 500 sene içerisinde Türkler aslında Asya'nın içerisinde farklı coğrafyalarda bulunuyorlar. Peki onları Anadolu'da durduran şey ne? Yani ya da 500 sene boyunca Anadolu'ya hareket ettiren şey ne? Belki de yeni gelmemişlerdi. Yeniden gelmişlerdi. Belki de zaten bildikleri bir yeri arıyorlardı. Bunu düşünmek bence çok saçma değil. Bu düşünceler ışığında size bütün bildiklerimi aktardım. Sizi de konu üzerine düşünmeye sevk ediyorum. Bir sonraki videolarımda yine burada görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutma. Şimdilik hoşça kal.